Bu videoyu ben geçen hafta paylaşmıştım. İkinci saniyede bir olay var. Orada tavuklar birbiriyle tutuyor. Onu şikayet etmişler. Aslında alışkınım. Instagram'a giriyorum. Şikayet bildirimleri geliyor. YouTube'a giriyorum. Yine aynı şekilde. Çoğu zaman tutmuyordu. Ama bu sefer arkadaşlar tutturmuşlar ve özellikle nedendir bilmiyorum. Bu Brezil tavukla yerli tavuğun farkı olan videoda bir şikayet olmuş ve o şikayette YouTube tarafından kabul edilmiş. Şimdi sizlerden bir isteğim var. Önce sizlere bir şey söyleyeyim. Bazı insanlar alıcılarının her şeyi bilmesini istemezler. Tamam mı? Size bir tavuk satacak. O tavuk kırma bir tavuktur ama onun orijinalinin nasıl olduğunu, nasıl göründüğünü, nasıl bir yapıya sahip olduğunu bilmenizi istemezler. Bu Brezil tavuk için de geçerlidir, yerli tavuk için de geçerlidir. İnsanların bu konularda, seçme konularda ne kadar bilgisi az olursa bazı insanlar para yönünden o kadar kar ederler. Bir Brezil tavuğun bilinmesi dış görünüşte, hatta bu videoda yine göreceksiniz. Burada orijinal haliyle görünmesi bazı insanları sıkıntıya sokuyor. Çünkü büyük paralar kazanıyorlar. Her zaman diyorum işin içerisinde büyük para var. O paralara ne oluyor? Hayvanları satamıyorlar. Ya bir Brezil böyle değil diyebiliyorsunuz o videoyu izledikten sonra. Bu adamlar da bunları şikayet ediyorlar. Görünmesini, bilinmesini istemiyorlar. Sizden tek bir ricam var. Bir kardeşiniz olarak bunu daha önce hiçbir şekilde sizden istemedim. Bu videonun altını yorumlarla doldurun, beğeniyle doldurun. Buna engel olmak isteyen, bu videoları şikayet eden insanlar anlasınlar ki şikayet ettikten sonra daha büyük şeyle karşılaşacaklar. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir haftada dediğim gibi ceza almıştık. Cezamız vardı. Video falan paylaşamadım zaten. İlk videomuz bu olacak. Elinizden geleni ardınıza koymayın ve pişman olsunlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sevda da bu ha. Yani hep horozculuktan, gazcılıktan konuştuk. Bunlar böyle kenarda kaldılar biraz. Sabahtandır oturmuş şöyle bunları izliyorum. Çoğu insanın vermediği keyfi veriyorlar, yemin ederim. Dedikoduları yok, yalanları yok, sahtekarlıkları yok, dolandırıcılıkları yok. İnsanı kandırmazlar, aldatmazlar. Hayvanlar böyle aslında, hepsi böyle. Onun için bizlere tat veriyor, yani keyif veriyor. Oturması, izlemesi. Mesela bunlar benim oyun kuşlarım, uçum kuşlarım da var. Tabi bunların uçanları var. Yani bunlar ekeler, damızlık olanlar. Böyle oturup bir bakınca yani o uçanların da böyle yerde duranların da keyfini, ne bileyim, hiçbir şey vermiyor yani. Bu tadı. İnsan belirli bir noktaya, belirli bir yere geliyor. Ay maşallah sana yerine döndü. Ondan sonra ne oluyor? Sadece hayvandan keyif alıyor, tat alıyor. Bizim bu arada tavukları, horozları soranlar var. Tavuklar hangi ırklardan, hangi çeşitleri bakıyorsun diye. Brezil midir, asil midir? Tay var mı, Japon var mı diye soranlar var. Ben birkaç tane size şöyle güzel tavuk göstereyim. Böyle görselde anlatayım. Tamam mı? Acaba duracaklar mı? Şu kızımız, annesini çıkarmadım. Bu kızımız Brezil. Altta bakın şöyle kırık bir tüyü var. Orijinaldir. Kardeşi de yanındakidir. İkisi de orijinal Brezil'dir. Hafif kilodurlar. Boyunlu, postu bunlar büyüyünce bunları gösteririm. Ama annelerini, babalarını çıkarmanın bir lüzumu yok. Çünkü bunlar orijinal. Göz değecekse de bunlara değsin. Bunlardan yine alırım. Bunlar da bizim kendi tavuklarımızdır. Bunların horozlarıyla bunların tavuklarını kırdığınızda daha... Ulan başım dolandı ya. Yemin ederim beynim dolandı ya. Buna çoğusu horoz tüylü falan diyor da. Horoza tavuk tüylü diyorlar. Tavuğa horoz tüylü diyorlar. Bakın şimdi bunları paylaşanlar pek nadirdir.
Zaten Brezil bayraklı horozcuları takip ederseniz bu tavuklardan görürsünüz. Hafif sakallıdır. Tamam mı? Kuyruğunun içerisinde horoz tüyü, horoz kuyruğu diye tabir ettiğimiz Brezillerde bilirsiniz kuyruklar saçaklı uzun olanlar var. Bu görebileceğiniz bu memleketteki safıdır. Bulamazsınız her yerde. Paylaşırlar bu şekilde tavukları. Görselleri çok güzeldir. Tüy desenleri çok güzeldir. Çeşitli belirli renkleri var. Kaliteli hayvanlar. Yalnız dediğim gibi hafif kilo hayvanlar, hızlı hayvanlar. Bizim kendi ırkımızda da vurunca daha güzel, daha çabuk, daha orta kilo yavrular alıyoruz. Şimdi bunu bırakalım. Bunun bir de kardeşine bakalım. Bakın. Çıta gibi görüyor musunuz kardeşim? Yavru gösteriyorum yine. Küçük bir yavru. Yine birkaç tane uzun tüyo oluyor. Saçaklı tüyo oluyor. Bunlar genelde siyah beyaz olabilir, siyah olabilir. Hayvanın geldiği kan hattına bağlı. Göz çatları yine bizim hayvanlar gibi aynıdır. Yalnız şöyle bir şey var. Paça yapısı da aynıdır. Üçgendir. Hayvanlar hafif kilodur. Bunlar da hafif kilodur. Hızlıdır. Böyle çıta gibi boyunlu, ince zayıf boyunlu, ince bacaklı. Bu şekilde narin, hafif kilo hayvanlar. Bizimkilerle kıyaslayınca bizimkilerden daha hızlılar. Ama bizimkiler bunlardan daha güçlü, daha yavaş. Bunlar bizimkilerden daha hızlı. İşte iki kanı birbirine birleştirince böyle oluyor. Diyorsunuz tavuklar oynuyor, horozların hepsi oynuyor. Neden böyledir? Bende iki çeşit var. Arada kattığım kanlar var. Bir Tay girmiştir, bir Japon girmiştir ama çok yok denilecek kadar aslında şu anda eser miktarda var hayvanlarda. O Brezil, bu yerli kanlardan. İkisinin ortası da arkada duran küllü. Onun annesini de getireyim ben. Küllünün bir annesini getireyim. Onun da bir tüyüne bakın. Bakın küllü Brezil yerli. Bu bizim kendi eski tavuklarımızdan. Bu tavuk şu anda 7-8 yaşında. Benim küllü bilirsiniz zaten. Şöyle bırakayım. Şöyle tüyüne bakın. Onun kuyruk yapısına bakın. Bunun kuyruk yapısına bakın. Şimdi hayvan araya kan girince bakın. Kuyrukları nasıl bozuluyor. Ne orijinaldeki kuyruk kalıyor, ne orijinal Brezil'deki kalıyor, ne orijinal yerlideki kalıyor. İkisinin arasına bir kuyruk dizilimi geliyor. Bunları bu şekilde ayırt edersiniz ve özellikle çok dikkat ettiğim bir husus var. Instagram'da bu işi kuyruk yapısıyla çözenler var. Hani yazıyor, biri altına yazıyor Brezil, yerlilere yazıyor özellikle. Ben No Brezil yazıyorum. Başka biri gelip o da tekrar altına yorum yapıyor. No Brezil diye yerlileri Brezil'le ayırabiliyorlar. Çünkü bakın yerliyi Brezil'le ayırmanın en basit yolu onda dediğim gibi. Paylaşılan fotoğraflara da bakarsanız görürsünüz. Benim söylediklerimle değil. Hay maşallah kızıma benim. İki tane şöyle aşağıda kırık kuyruğu var. Aşağıya bakar böyle. Horoz kuyruğu iki tane. Boyunludur. Dediğim gibi hafif sakallıdır. Sakalsız olanı da var. Bizim yerlinin kuyruğu açıldı mı böyle yelpaze gibidir. Vücuduyla dümdüzdür. Aşağıya kırılan yeri yoktur. Ama Brezillerde bu var. Brezillerde kuyruk bedenden beraber aşağıya iner. Sadece birkaç tane böyle süs kuyruğu gibi, horoz kuyruğu gibi kuyruklar aşağıya iner. Bu iki kanın birbirine karışmasıyla da bu hale alır. Bu da tüyden çıksın bu küllü, bunu da gösteririm size. Bu bizim bakın maşallah var. Yaşlı olmasına rağmen görüyor musunuz? Şöyle bir 2 dakika izleyeyim. Hani ben güzel kızım. Bende olan tavuklar bunlar. Brezil var, yerli var, yerli Brezil var. Bu şekilde de orantılı bir sistemle kullanıyorum. Kilo dengesini bozmayacak şekilde. Çünkü ben sizlerden çok özür dilerim. Ben çok hafif hayvan sevmiyorum. Ama bana güç kattığı için, hayvanıma bir artı kattığı için kullanıyorum. Onlardan da pek yoktur. Bir çift anne babası numunedir. Bunlar da bir çift numunedir.
numune her yıl bir çift devam ediyor. Bu şekilde giderler bunlar. Yani yerliyi hepsinden daha fazla seviyorum. Bizim kanımıza aslında benziyor ama kilo orantısında, çabuklukta, bakın tabağı görüyor musunuz? Zaten Instagram'da Brezilyalıları takip ederek, oradaki horozcular takip ederek birebir aynısına rastlar. Size bir tavukta sakal olduğunda hemen ya bunda kırmalık var diyorlar. Eser derecede, az derecede sakal melez hayvanlarda olabiliyor. Kendi tavuklarımıza bir örnek daha. Yeşil gözlü, kısa kalın bacaklı, horozu andıran çok tatlı bir tavuk. Küllü yerde tek. Anne kraliçe ya. Bu inşallah bu son 2 yılda buna bir şey olmaz. Yani 1-2 yıllık ömrü kaldı. Ne bileyim hastalıktan falan kaybetmek istemiyorum. Bir de buna içeride horoz gibi özel bakıyorum. Bunun tüy yapısı da bu, tüy rengi de bu yani. Dünyaları verseler hiçbir şeye değişmem yani. Çünkü bir tavuk bir kümesin çok şeyini değiştiriyor. Çok açığını kapattırıyor yani. Bu da onun kızıdır ama Brezil bir horozla kızı. Çok inatçılar, çok böyle. Şuraya bakar mısınız? Ama şunu da söyleyeyim. Biz mesela kendi tavuğumuzu Brezil bir horoza çekince tavuklarda hemen bacak, boyun, boy farkı, boy endeksi normal eski kana göre çok değişiyor. Tamam mı? Tavuklar hemen boyun almaya, hemen bacak almaya başlıyor. İkinci nesilden sonra üçüncü, dördüncü nesilde bu horozlara yansımaya başlıyor. Artık orta kilon bu yavru ufaktan görme kaybı var. Onun için devamlı yatıyor. Bunlar da mesela büyürken bizimkiler şeylere eziyet ediyor hep. Yavrulara. Kilo tutmuyor ya. Çok ince, çok şeyler. Baksana sırık gibi hayvan ama kilonun karşısında, gücün karşısında bir şey yapamıyorlar. Ama kanlar onlarla birleşince gayet iyi oluyor ve güzel sonuçlar da elde ediyor. Maşallah. Uçuyorsun. Ha? Kapalıya da alışık değiller. Melezleştirme işleminde de hemen sonuç almak isteyenler var. Onlar işte yanılıyorlar. Bir Brezil'i bir Aselle melezleştirdiğinizde, kırdırdığınızda yani özellik almak ya da özellik katmak istediğinizde hayvanlarınıza çoğu zaman soy geriden gelir. Birinci nesilden sonra sabır ederseniz eğer tekrar kızına çektiğinizde ikinci, üçüncü nesilde daha iyi verim alırsınız. Yani bunu ben de gideyim Brezil alayım sıfırdan, gideyim asil alayım. Aselle Brezil'i hemen vurup ertesi sene bir performans beklemeyin. Seçtiğiniz hayvanların kaliteli iyi olması lazım. Seçtiğiniz hayvanların birbirine güç katacak, açıklarını kapatan. Örnek veriyorum. Bunda istediğiniz bir şey var ama kendi hayvanınızda yok. İşte bu Brezil'i yazıktır da. Kral. Yommada zaten onları kırdılar. Bir de bunlar bizim hayvanlarımızla beraber yetişti mi dayanmıyorlar ya. Biri kör olmuş, birinin durumu. Kızım tamam, kızım tamam, sensin kızım, sensin. Küllüğü kaldırayım buradan acaba? Tavuklar çok hızlı, horozlar da çok hızlı. Dışarıda açıklar, bir de devamlı dolaşıyorlar. Alışkın değiller. O yüzden yakalayamıyorum. Yoksa bir gün şöyle bir şey yapacağım. Şu küllünün 4 neslini gözünüzün önüne sereceğim. Aradaki değişiklikleri görün. Boy farklarını görün. Tamam mı? Nasıl değişiyor mesela. Bundan hemen 1 yıl sonra düşen yavruyla bu kızının arasındaki farkı görün. Bununla en sonundaki neslin farkını görün. Bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani ben Brezil aldım, Asel aldım. Hemen çakıştırdım bunları. Tak ne oldu? Bir sonraki nesilde tamam bu tavuktan garanti alabilirim. Hayır. Bakın benim geçen arkadaşım Türkmenistan'daydı. İstesem ondan rica etsem oradan bu işleri yapan insanlardan yumurta çekebilirim. Ama mesela başka yerlerden de alabilirim bunu. Çok çevrem var, çok arkadaşım var. Ben de istesem her yerden getiririm. Bir tane Japon olur, bir tane Tayo olur, bir tane Brezil olur, bir tane Asel olur, bir tane Afgan olur, bir tane Çin olur. Ne bileyim Amerika'dan gelir, oradan gelir, buradan gelir.
burası yetim yurdu gibi olur ama. İşte önemli olan, her zaman anlatmak istediğim, ne istiyorsunuz, ne arıyorsunuz, piyasaya ne sürmek istiyorsunuz. Yani ortaya ne çıkarmak istiyorsunuz. 40.000 tanesini de birleştirseniz, yani en son vurduğunuz hayvanla en ilk vurduğunuz hayvan arasında çok şey değişecek. İlk zamanlardaki kan ağırlığıyla son zamandaki kan ağırlığı olmayacak. Yani ne kadar çok çeşit girerse içerisine o kadar da kan kaybı olabilir, özellik kaybı olabilir. Bunlar da aklınızda olsun. Ne kadar iyi saf ırklarla melezleştirme yaparsanız o kadar daha iyi olur. Yani tavuk çeşidim bu. İnanın, bunu sordunuz, bu yani. Bende asel var, Brezil var. Dediğim gibi bunun annesiyle babasını çıkarmam. Çıkarmıyorum da yani, kesinlikle kimse de bilmiyor zaten, var yok. Bir de Brezil asel melezi var. Bir de bunun bir sonraki soyu var. Yani yakalayamıyorum. Yakalasam hepsini getiririm. Ben size nasıl göstereyim, bakın. Hep o taraftalar. Görüyor musunuz? Kazların oradalar. Dışarıya çıkıyorsunuz. Alan geniş. Bahçe olsa yakalayacağım da bahçe nefes nefese kalıyorum 2-3 tane yakalayana olsun, 80 tane de tavuğum olsa 2 çeşit var. 2 saf, 1 melez var. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar olsun.